Selamun aleyküm, hayırlı Ramazanlar sevgili arkadaşlar. Şimdi genel bilgi, Kur'an-ı Kerim'le ilgili genel bilgi vermek üzere e, bir video hazırlayalım dedik. Bu videonun hazırlanmasındaki temel sebep, Kur'an-ı Kerim hakkında bilinmeyenler, eksik bilinenler ve yanlış bilinenler konusundaki e, düzeltme çabalarımız ve çalışmalarımız olacak. Şimdi acizane Kur'an-ı Kerim'le ilgili ve Havas'la ilgili çalışmalar yaparken Kur'an-ı Kerim'in pek çok e, detay üzerinde olduğu bilgisiyle hep ilerlemeye çalıştık. Şimdi İslam geleneğinden gelen bir bilgi bütünlüğü var ve İslam alemi içerisinde bu bütünlükte bazı falsalar var. Yani özellikle hadis külliyatı konusunda mesela ne kadar çok ülke gezerseniz o kadar çok hadis ve hadiste çeşitlilik görüyorsunuz. Yani toplanamamış, bir araya getirilememiş bilgiler var. Bir kısmı özellikle bilindiği halde konuşulmamış, bir kısmı da bilinmemiş, bir kenarda kalmış ve düşünülmemiş bilgiler var. Bunlardan bir kısmını açacağız bugünkü videomuzda. Mevzu çok önemli. Mevzu şu: Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'dan önce gelen diğer bütün kitapları tasdik eden bir kitap olduğudur. Bu da 5. sure 43. ayet çok net olarak var. Tevrat'ı mesela Kur'an-ı Kerim'in Tevrat'ı ihtiva ettiği yine Kur'an-ı Kerim içerisinde geçer. Şimdi son dönemde özellikle 2000'lerden sonraki dönemde Kur'an-ı Kerim'e çok saldırı oldu dünyada ve hala oluyor. Çoğunuz bunları bilmiyorsunuz. Çünkü bizim basında da çok yer almadı, dünya basınında yer aldı. Biz de neden biliyoruz? Çok bildiğimizden değil. Neden biliyoruz? Dışarıdaydık. Dışarıdaki kaynaklardan daha kolay ulaşılıyor. Yurt dışındaydık. Tevafuklar oldu, ulaştık. O zaman takip ettik. Şimdi bir dönem Almanlar, mesela Berlin Üniversitesi, Corpus Coronicum diye bir projeye başladı. Eski Kur'an metinlerinin birbirleriyle mukayese çalışmasına başladı ve bizim Ankara Üniversitesi de burada onlara yardımcı oldu. Beraber çalışmalar yaptılar. İyi niyetli bir çalışmaymış gibi gösterildi. Ancak Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin Kur'an inmeden önceki dönemde aslında nereden geldiğini anlatmaya çalışan bir çabaları vardı kendilerine göre. Aslında nereden geldiğini, aslında Tevrat kaynaklı olduğunu, aslında İncil kaynaklı olduğunu, aslında Süryanilerin elindeki diğer belgeler kaynaklı olduğunu vesaire ispatlamaya çalıştılar. Şimdi bu Almanlar çok fazla ayet buldular. Eski yayınlarla, eski kitaplarla Kur'an-ı Kerim arasında hemen hemen aynı olan ayetler. Ve demeye çalıştılar ki Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetleri siz aslında eski kitaplardan aldınız. Ve dediler bunu, yayınladılar da dünyada. İslam alimleri buna itiraz etti, öyle değildir, böyledir vesaire şeklinde. Ama ve lakin bunun tam bir savunması ve bunun karşılığında hangisi doğrudur, ne şekilde buna cevap verilmeniz konusunda çok eksik kalındı. Şimdi yeni dönemde bu içinde bulunduğumuz sene ve daha önceki yıl 2019'da işte çok fazla şey var. Türkiye'de bu deizm konusunda çok fazla bilgi akışı ve kirliliği var.
araştırma yaparak yaptıkları araştırmaları sonuçlandırdıklarını ve kesinlikle doğru yerde olduğuna inanan değişik araştırmacılar var. Kur'an-ı Kerim'le ilgili de çok fazla savlarla, çok fazla hipotezler üzerinden giderek Kur'an-ı Kerim'in eski kitaplardan, Tevrat'tan, efendime söyleyeyim, eski bilgilerden derleme toplama çalışma olduğunun iddiaları var. Çok büyük laflar ediyorlar. Çok da büyük kitleler de bunları takip ediyor ve burada çok büyük bir sıkıntı var. Şimdi asıl davamız burası. Almanları boş verelim. Hani Almanlar bu çalışmaları yapanların çoğu Yahudi gruplar zaten. Yani temelleri Yahudi. Yani Yahudiler kötü demiyorum ama onlar kendi kitaplarının sabit kaldığını ve kitaplarının değişmediğini savunuyorlar vesaire. Halbuki Allahu Teala Kur'an kitabında yerlerini değiştirdiniz, harflerin yerlerini değiştirdiniz, kelimeleri değiştirdiniz, bütün manayı değiştirdiniz diye kaç ayette geçiyor. Bu arada burada bir parantez açmak istiyorum. Çok önemli bir mevzudur bu. Kur'an-ı Kerim'de nüshalardaki harflerin bir tek harfin yerinin sağa sola dahi değişmemesi konusunda ayetler var. Bunları araştırın. Bulamayanlara numaralarını ben vereyim. Kur'an-ı Kerim bir mucizeler kitabı ve bir formüller kitabı. 7 harf üzerine inmiş bir kitap. Burada 7 akor gibi düşünün. Yani gitarda ya da piyanoda ya da herhangi bir müzik aletindeki gibi. Ve her bir 7 harfi bir sol anahtarı, la anahtarı, fa anahtarı, mi anahtarı, re anahtarı olarak düşünün. Kur'an-ı Kerim inanılmaz bir matematiksel bütünlüktür. Sağdan sola okunduğu gibi değişik şekillerde okuma nizamları ve şifre düzeni vardır Kur'an-ı Kerim'in. O sebeple ilk yapılmış olan bir projeksiyondur aslında. Bir anlam bütünlüğü vardır ama orada bir de koordinat bütünlüğü de vardır. Bunları ileride açacağız. Ve buradan çok enteresan bilgilere ve şifrelenmiş bilgilere ulaşılır. Kur'an-ı Kerim bu şekilde dizayn edilmiş bir kitap. Ve kalbimiz parçalanarak izliyoruz ki Kenan diye bir olan var mesela konuşuyor çıkıp. Ben de geçen gün ilk defa rastladım. Daha önce hiç denk gelmemişim. Binlerce de insan seyrediyor. Adam diyor ki ya Kur'an-ı Kerim arkadaş Tevrat'tan derlenmiş bir tefsir kitabıdır dedi çıktı ya. Ve bunu kendine göre efendime söyleyeyim ispatlarla anlatılıyor ve 20 bin 30 bin kişi şakşaklıyor bunu 50 bin kişi. Yazık dinimize yazık yapmayın. Harcamayın. Dinimizi harcamayın. Bu çünkü sadece bize gelmiş değil. Bakın bu bütün dünya insanını arıtmak üzere gelmiş bir bütünlüktür Kur'an-ı Kerim ve kitaptır Kur'an. Ve Kur'an bütün kitapları ihtiva eder. Şimdi Peygamber Efendimizin bir hadisi var arkadaşlar. Bu El-Bani'den rivayet edilmiş. Bu hadis dışarılarda ben Tunus'ta buldum bunu mesela. El-Bani'den sahih bir hadistir. Bizde yok. Bizde konuşulmuyor bu. Şimdi hadiste şöyle diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Diyor ki, dikkatli dinleyin. Bana Tevrat'ın yerinde seba tuval verildi. Seba tuval, seba 7, tuval tavil, tuval 7 uzun. 7 uzun sure demektir. Tevrat'ın yerinde seba tuval verildi. Zebur yerinde meyin verildi. Meyin, miyeden fazla, 100'den fazla demektir. Yani ayet sayıları 100'den fazla olan sureler. İncil yerinde de mesani verildi. İncil yerine mesani. Ayet sayısı 100'den az olan sureler. Ve bana mufassalla buyuruldu.
ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kendisine de mufassalla fassalar halinde kısa sureler buyuruldu, verildi. Özel olarak ona verildi. Şimdi bunu Peygamber Efendimiz hadis olarak söyledi. Tevrat yerinde Sebatual 7 tane uzun sure ki bunlar Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf, Enfal ya da Tevbe'dir. Bu arada bir muallak var ama bunlardan bir tanesi. 7 tane uzun sure bu 2000 küsür ayete tekabül eder. Tevrat yerinde der. Bunu o günkü Musevilere anlatır. Bakın sizin elinizdeki parça parça olan kitap bakın bende. Allahu Teala bunun değişmemiş şekliyle yeniledi der. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zebur yerinde 100'den fazla olan sureleri işaret eder. Zebur'da anlatılanlar burada anlatılmıştır. Belki aynısı konmuştur pek çok yerinde. İncil'de 100'den aşağı olan sureleri ihtiva eder. Tam orijinal metinlerin Hz. Osman zamanında kopyalanan ve dünyaya gönderilen metinleri inceliyoruz. İnanılmaz şeyler var içinde. Kitabımızda da bunları paylaştık. Alan arkadaşlar görmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim'in bir nizamı ve düzeni var ve düzenin içinde Tevrat, Zebur ve İncil bizzat kendisi vardır arkadaşlar. Ve bunu Peygamber Efendimiz söyler. Ve o dönem bunun farkına varan Museviler zaten Müslüman olur. Müslümandırlar zaten. Peygamber Efendimiz'e tabi olurlar. Müslümanlık da İbrahim Aleyhisselam'dan beri vardır. Şimdi öyle şeyler oldu ki Peygamber Efendimiz geldikten sonra bizim kitabımız sadece bize geldi diye sahiplendik. Tamam biz iyi yaptık ama önce biz kendimize başlayalım çuvaldızı. Önce kendimize bir batıralım. Aldık. Diğerlerini de çağırarak değişmiş olanları tekrar düzeltmek üzere Peygamber Efendimiz onlara da izahatlarda bulundu. Anlattı. Ve akıllı olanlar ve olayı görenler kabul ettiler ve bu tarafa geçtiler. Medine'nin hepsi Müslüman oldu. Medineliler daha önce Yahudiydi onlar. Şimdi bu dönem olanlar, bu dönem yaşananlar ve bu dönem Peygamber Efendimizin anlattığı bilgiler ışığında yürüsek Kur'an-ı Kerim'in tam olarak ne olduğunu göreceğiz. Bütün insanlığa gönderilmiş olan büyük düzeltme kitabı olduğunu göreceğiz. Aslında daha önce gönderilmiş olan kitapların insanlar tarafından sonra değiştirilen halinin bir temizliği, ilk halinin yinelendiğini Peygamberimizin vasıtasıyla değişmemiş hallerinin yenilendiği, tekrarlandığı ve fassalar halinde olan diğer surelerin de bunlarla beraber toplanarak Kur'an-ı Kerim, Büyük Kur'an kitabını oluşturduğunu Peygamber Efendimiz anlatıyor ve kitabın özelliklerini anlatırken anlatıyor. Sonraki dönemde ve özellikle biz Vahabilikle birlikte maalesef ve Muaviye'den ve Yezid'den sonraki dönemde Peygamber Efendimizin söylediklerinden değil de daha eski adetlerden, bir kısmı bunların pagan adetleridir, bir kısmı da Yahudi şeriatından kalmış olan adetlerdir. Bu adetler üzerine yürüdüler ve Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şeyleri dikkate almadılar ve son döneme kadar da dikkate alınmadı arkadaşlar. Şimdi vatandaş da tabii çıkıyor Kenan, çıkıyor Ahmet, Mehmet, anlatıyor diyor ki Kur'an arkadaş eski kitaplardan alınmış, yazılmış ya. Zaten Hazreti Hatice'nin de Varaka işte kuzeni o da alimmiş, almış Peygamber Efendimiz'e getirmiş vermiş. Ya yapmayın Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Kur'an-ı Kerim orijinal metinleri hala orijinal halleriyle duruyor elimizde. 1400 yıllık metinler pırıl pırıl. İçinde harf ilmi var. Harf ilmiyle uğraşanları hurufi diye kestiniz.
Bu nizamı, bu fişeyi millete çakan yine Yahudilerdi. Harf ilmini yok kabul edip kendiniz Kabala derdine düştünüz. Değiştirdiğiniz kitaplar üzerinden şifre çözüp millete satmaya çalıştınız. Halbuki Kitabullah elimizde duran Kur'an metinleridir. Kabala'daki formüllerin kralı Kur'an-ı Kerim'in içinde. Pek çok okuma ve hesap düzeni vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ama elinizde bunun orijinalinin olması gerekir. İlk yazma, Peygamber Efendimizin tarif ettiği şekilde. Bir tane var sadece o. Bir tane. Biliyor musunuz? Ve bu bir tane kitap üzerinde yapılan çalışmalarla derya deniz ilim akar. Havas bunun sadece küçücük bir parçası. Ve eğer araştırmacı olsanız ve kalbinizde iman olsa bu kitaplara ulaşır ve doğrunun tam olarak ne olduğunu anlar ve insanlara da şu an bizim anlattığımız gibi anlatmaya çalışırdınız. Ama siz ne yaptınız? Ya eskiden ayet bu eski ayet Tevrat'ta varmış. Demek ki haşa peygamber bunları almış getirmiş yazmış. Ya arkadaş peygamber zaten kendisi diyor aleyhissalatü vesselam. Bu kitap eski kitapların orijinal halidir. Sizin değiştirdiğiniz halden önceki hali elimde diyor. Allah-u Teala bana bunları gönderdi. Yeniliyorum diyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bu her de kitap diye bahseder. Bu kitap, bu Tevrat, bu İncil, bu şöyle oldu. Ey eyyühellezine amenu. Bu kitap ehilleri, ehli kitap. Bu tabirler, bu hitaplar, kitap ehilleri daha önceki toplumlara yapılmış hitaplar ve Kur'an-ı Kerim eski hitaplar neyse aynı şekilde toplamış ve bunları eski kitapları tekrarlamıştır. Ve bunları bir araya getirip mufassalarla, kısa surelerle, bunlar da son 80'den sonraki Kur'an yazım sırasına göre Beyyine suresi, onu da söyleyeyim size. Beyyine'den sonraki bütün sıra namaz sureleri Peygamber Efendimiz'in mufassala olarak aldıklarıdır. Bu Peygamber Efendimiz'in ifadesi sahih hadiste geçer. Ve Kur'an-ı Kerim'de 136 yerde Musa geçer. Musa'yı ve Harun'u anlatır. Harun 30 küsür yerde geçer. Peygamber Efendimiz 5 yerde geçer. Birisi de sure ismidir. Muhammed olarak. Eski bilgilerin revize edilmiş, toplanmış ve formülize edilmiş bir separasyonudur Kur'an-ı Kerim. Ve bir ilim kitabıdır. Hem bir mana bütünlüğü vardır hem de matematik bütünlüğü vardır. Bunu tek tek sürekli anlatmaya çalışıyoruz. Ve havas da buraya dayanır. Kabala dediğiniz şey yanında küçücük kalır. Çünkü yanlış altyapılarla, altlıklarla çalışır Kabala. Doğru altlık burada. Bunu eğer Kur'an kitabını inanarak mütmain kalple araştırırsanız Kur'an ebcedini de, Kur'an'ın cifrine de yani şifresine de girebilirsiniz arkadaşlar. Bizim anlatmaya çalıştığımız ve bundan sonra anlatmaya çalışacağımız mevzu budur. Ve dünya insanının bu bilgiden mahrum kalmaması gerekir. Her gün yenileniyor. Nüfus yeni insan geliyor dünyaya, akıyor. Dünya çok kalabalık şu an. Ve dünya insanının doğru bilgiye ulaşması lazım. Doğru bilgi için doğru araştırma, emin araştırma ve sonuçlara ulaştıktan sonra, ispat boyutuna geldikten sonra anlatılması lazım. Kenan Bey, Ahmet Bey, Mehmet Bey ortaya çıkıp 5 sene, 10 sene 3-5 ülke gezip derleyip topladığı yarım yamalak bilgilerle. Onları da biraz açayım. İşte Muğ'dan gelen bilgiler. Biliyoruz. Agu mugu bilgileri. Muğ'dan gelen bilgiler. Peki Muğ'un siz yok edilen bir Semut kavmi olduğunu biliyor musunuz? Muğ'dan gelenlerin sonra Levililer şeklinde karaya vurup Türkiye'de Afyon'a kadar gelip
Orada bir Alman bir arkeoloğun yaptığı çalışmada işte onlara ait bilgilere ulaşılıp aslında onların Louis'ler olduğu, onların ışık çocuklar olduğu, aslında sonra Aleviliğin onlardan geldiği, Yahudiliğin onların bilmem nesi olduğunu anlatıyorsunuz. Bunların hepsi safsata. Bunlar enjekte edilen bilgiler. Çıkıyorsunuz ışık işçilerini anlatıyorsunuz. Çıkıyorsunuz efendime söyleyeyim Dünya Kardeşlik Birliği, Mevlana Yüce Vakfı, uzay bağlantılarını anlatıyorsunuz vesaire yapıyorsunuz. Hep bilgi, yeni bilgi bizde, biz taze bilgiye sahibiz. Ha hiler yaparak seminerler veriyorsunuz. İnsanlara doğru yanlış bilgiyi basıyorsunuz, pompalıyorsunuz. Bunlar alkışlıyorlar. Aa biz ne güzel bilgi aldık diyorlar. Biliyoruz, hepsini biliyoruz. Bu bilgilere de sahibiz. Uzak Doğu'nun kökündeki bilgiyi de biliyoruz. Siz Uzak Doğu işte Tao, Confucius. Gidiyorsunuz oralara. Peki bu bilginin öz kaynağının Hazreti Süleyman'dan oraya götürüldüğünü biliyor musunuz? Açıp neden bu Hazreti Süleyman'ın bu bilgiyi oraya taşıdığını ve Zülkarneyn Süleyman arasındaki paralellikleri mesela anlatırken buradaki hep Rab'dan gelen bilgilerin doğru bilgi olduğunu ve Allahu Teala'nın bilgi veren en yüce kanal olduğunu neden anlatmıyorsunuz? Allahu Teala ne diyor Necm 49'da? Ben Şiran'ın da Rabbiyim. Neden Şiran'ın da diyor? Çünkü Sirius olduğunu fark ettiniz. Bunu buldunuz, tamam. Diyorsunuz ki Sirius'tan geldiler, şöyle aşı yaptılar, böyle yaptılar. Olabilir. Alemlerin Rabbidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Pek çok alemlerin sayamayacağımız kadar. Sırf 18 bin kainat var. Bırakın alemi. Kur'an kitabı bunları teker teker anlatır. Ve Allahu Teala Necm suresinde, Necm suresi 49'a 9 Sirius'un yörüngesini verir. Anlatıyorsunuz bunları. Biz de anlatıyoruz. 49 yıl 9 ayda Sirius bir tam tur atar, bir yörünge yapar. Necm 49'a 9'da verilmiş. Ve burada demiş ki Şiran da Rabbi benim ya. Yani siz bunu bulduğunuz zaman Rabbinizi unutmayın, onları Rab zannetmeyin diyor. Siz onları Rab zannediyorsunuz. Cinleri Rab zannediyorsunuz. Bilgi aldığınız medyamik kanalları Rab zannediyorsunuz. Yahu siz insansınız. İnsan büyüktür. Allah-u Teala'nın sureti ve halifesidir insan. Bunu Vahabi geleneğiyle çarpıştırıp küçültmeyin. İslam fobisi diye çıkıp ondan sonra anlatmaya başlamayın. Fobiyi büyütmeyin. İnsanları korkutarak, özellikle Avrupa toplumlarını, İslam'dan korkutarak, şu an İslam'dan korkutarak onların sonlarını hazırlıyorsunuz. Eğer onlar bu şekilde devam eder, hakikatin ne olduğunu farkına varmazlarsa yok olacaklar. Hadislerde var. Batı toplumları eğer böyle giderse yok olacak arkadaşlar. Amerika'daki yangınları gördünüz, Avustralya'daki yangınları gördünüz. Bakın dünyanın doğusu, Avrupa, Asya ve kısmen Afrika yaşamın döndüğü yerdir. Batısı Nadas'a bırakılan yerdir. Amerika dönem dönem Nadas'a bırakılır. Kuzeye güney olarak İstep'tedir orası. Backup'tır. Yenilenme bölgesidir. Nadas'a alınır. O sebeple asıl yaşamın olduğu coğrafyadan batıya doğru hep keşifler ve kaçışlar olur. Bunlar teker teker devam eder. Avrupa'da ne kadar hırsız, uğursuz var toplanır gider orada bir medeniyet kurar. Sonra o çok büyük medeniyet olur. Neden? Direksiyona şeytan geçer. Orayı çok büyükmüş gibi gösterir. Kendi parasını basar, bastığı parayla milleti kandırır. Bastığı, uydurduğu ekonomik nizamla dünyanın en büyüğü olur. Ondan sonra Allah-u Teala buraya müdahale eder. Bu bir kere olmuş bir şey değil. Dünyada bu en az 6 kere yaşanmış bir hadise. Çok fazla hadiseler yaşandı. Çok fazla bilgiler
alındı, verildi. Kur'an-ı Kerim bunların hep öz bilgisini bize verir. Önümüzdeki zaman diliminde tekrar bir geçici gölgenin geleceği Duhan suresinde bunu çok net anlatır. Sonra tekrar bir Ice Age, buz çağı. Buz çağı milyonlarca yıl olarak düşünmeyin, bir günde olur. İnanılmaz bir şekilde güneşin kaybolması, sıcaklığın eksi 150-200 dereceye düşüşü bir hafta 10 gün içerisinde bir temizlik. Ya da yüksek sayhayla, yüksek sesle insanların kum gibi dağılması, yüksek frekanslı. Bunlar çok defalar tekrar edildi vesaire. Bunları hep Kur'an'dan konuşuyorum ben. Peygamber Efendimiz bunları çok defalar anlattı. Peygamber Efendimiz ahir zamanla ilgili inanılmaz anlattı. Ve o günkü sahabeye bununla ilgili çok fazla bilgi verdi ve sahabe ya Resulallah o zaman biz ne yapacağız diye ağlaya ağlaya bu durumları dinledi. Onlar o zaman bu durumları dinlerken ağlayarak dinlediler. Biz şimdi içinde bulunduğumuz durumu gülerek anlatıyoruz. Ve kitabımızın efendime söyleyeyim kıymetini maalesef anlayamadan çoğumuz gelip geçiyoruz. Kitabımızın kapağını bile açmadan gelip geçiyoruz. Kur'an kitabı özel bir harf nizamına sahiptir. Kur'an kitabı özel bir yazım nizamına sahiptir. Bakın tekrarlıyorum, videonun başında söyledim. Hakkında ayetler var. Bir harfin yerini dahi değiştirmeyin diyor. Yerini dahi değiştirmeyin. Kur'an-ı Kerim bu ağızdan söyleyerek o elle rastgele yazılan bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim hangi harf nereden başlıyor, hangi satırda nerede bitiyorsa, nerelerde dur kalklar varsa, nerelerde boşluklar varsa bu şekilde yazılmalı. Aynı şekilde konumlandırılmalıdır. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı nizamları vardır. Harita gibi, proje gibi açıp çalışılması gereken bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim geçmişten almışlar, yazmışlar. Geçmişteki bütün kitapların tefsiridir denecek küçük bir eser değildir haşa. Bunu ancak incelerseniz görürsünüz. Biz uzun yıllarımızı bu araştırmalara verdik arkadaşlar. Ve bunun paralelinde Peygamber Efendimiz ne demiş, kime bırakmış, hangi bilgi nereye gitmiş bunların peşinde yıllarca gezdik. Şeytan boş durmuyor. Şeytan ne varsa ne bulduysa alıp yok edip kaybedip ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu adamın işi bu. Ruhani yaşam unutuldu. Nefsi, boş, efendime söyleyeyim ve çok düşük frekansta yaşıyor şu an insan. Virüs ortada işte. Virüs hayvanların hiçbirine bir şey yapmıyor. Hayvanlar aleminde hiçbir şey yok. Neden insanda var? Neden oluyor? İnsan frekansıyla nasıl kesişiyor? Nerede hata var? Bu hataların hepsi ruhani yaşamın unutulmasından kaynaklanıyor. Başa alıyorum, çok fazla bilgi kirliliği var. Bunların temizlenmesi lazım. Araştırılan doğru bilgilerin insanlarla paylaşılması lazım. Bunun için komisyonlar mı kurulur? Yetenekli insanlardan oluşan, bu işe gönlünü vermiş, ömrünü vermiş insanlardan oluşan, maddi menfaat için değil, bunu kalben yapmak isteyenlerden oluşan ama belli bir IQ'nun da üzerinde olan insanlarla, bütün dünyada oluşturacak komisyonlarla Kur'an kitabının tek tek harf harf, kelime kelime incelenmesi ve sonra insanlar çok yalın bir şekilde sunulması icap ediyor. Belki önümüzdeki yıllarda bu sunumlar yapılacak. İnsanlık tekrar bir küçük şansla birlikte bu gerçeği ile efendime söyleyeyim kavuşacak, birleşecek. Tabii bu çok küçük bir oranda olacaktır. Bir genele yayılacağını zannetmiyorum. Ama bu arkadaşlar köprüden önce son çıkış. Bismillahirrahmanirrahim içinde
inanılmaz kodlar var. Havası bütün şifresi bunun içinde. 19 harften bahsediyorum sadece. Ki Kur'an'ın 6237 ayetini lütfen düşün, içinde neler var. Kur'an-ı Kerim hem şu an Kur'an-ı Kerim'e inanan İslam toplumları hem de inşallah Kur'an-ı Kerim'e inanacak ve İslam olacak toplumları kurtaracak tek eser. Ve bütün kitaplar bunun içinde. Bu yabancılara, bu batı toplumlarına bunları anlatmalıyız arkadaşlar. Yazık, bakın, bunlar da tek tanrı inancına sahip. Bunların da öğrenmeye hakkı var. Şu an ona inanılmaz bir bilgi kirliliği içerisinde yüzüp yok olmak üzereler. Ve biz de bile bile sırf ben farklı konuşuyorum, ben bakın daha iyi biliyorum, ben size bunu öğreteyim diyen nefislerine düşmüş. Ufak tefek araştırmalar yapmış. Araştırma sürecinin içinde olduğu halde sonuçtayım zanneden insanların verdiği bilgilerle diğer insanların veballeri üzerlerine alınıyor. Diğer insanlar maalesef bulacaksa bulamaz hale getiriliyor. Bu sebeple hepimiz elimizden geleni, üzerimize düşeni yapalım. Tekrar söylüyorum, Kur'an kitabının 7 tane uzun suresi Tevrat'ı anlatır. O yüzden Musa, Harun, diğer peygamberlerin çoğunluğu bu gitti. Onların kaybettiği kitap yenilenir buradadır. Peygamber Efendimiz bunu anlatır. O zaman arda arda gelen peygamberler, Musa, Harun ve kız kardeşleri Meryem'in asıl hikayesini, Kur'an-ı Kerim nasıl olduğunu anlatır. Ali İmran'ın, yani İmran ailesinin ne olduğunu Kur'an-ı Kerim anlatır. Ali İmran, eski kitapların, Kitab-ı Mukaddes'in oluşumundaki ailedir Ali İmran ve o zamanki peygamberler ard arda tık 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 diye gelirler ve birbirlerini görecek kadar yakın gelirler. 2 tanesi gelip bir tanesi onlardan 1500 yıl sonra gelmez. Peş peşe gelirler. Kitaplar oluşur, aktarılır. Daha kitaplar oluşurken değiştirmeye başlarlar. Aynı ayetler o kitaplarda da vardır. Bir harfin yerini dahi değiştirmeyin. Hz. Musa plakaları oluşturur teker teker. Tek tek harflerin her birisinin yeriyle birlikte. Daha kitap oluşum aşamasındayken bu kitapları değiştirmeye başlarlar. Sonra ahir zaman peygamberi, son peygamber aleyhissalatü vesselam noktayı koyup bütün bilgileri indirir. Allah-u Teala onun kalbine bu kitap yazılır. Kitap Kur'an-ı Kerim olarak biter ve devreye girer arkadaşlar. Kitap bu. Herkes bunu okuyacak. Bütün dünya bunu okuyacak. Bunun harf dizamı baştan beri olan harf dizamıdır. Bunu anlatan arkadaşlar Arapça ve İbranice harflerin hemen hemen birbirinin aynı olduğunu farkına varmışlar. Zannediyorlar ki Arap alfabesi İbrani alfabesinin bir taklidi. Tam tersi. O Rabbin alfabesidir. Baştan beri vardır. Elif'in sırrı. Biz elif deriz. Yunan gider ona alfa der. Elif, B, cim deriz. O alfa, beta, gamma der. Ya bunlar bizim harflerimiz, insanın harfleri. Adem Aleyhisselam'dan beri bunlar var ve bunların sırları var. İleride size bu harflerin sırlarını da anlatacağız dilimiz döndüğünce. Harflerin kırılması var, yayılması var. Her harfin canı var, frekansı var. Her harfin hüddam meleği vardır. Her harfin ruhu vardır. Her şey Kur'an-ı Kerim'in içinde. Biz Kur'an-ı Kerim'in içinde olmalıyız arkadaşlar. Ve Kur'an-ı Kerim'i bu Vahabi kültürüyle değil, Allah-u Teala'nın bize verdiği büyük kültür, açık kalp ve bir düşey zekayla, bir vertikal bir yapıyla, yükselen bir zekayla incelememiz lazım. Çünkü Kur'an kitabı bir kuantum kitabıdır. Zaman bilincine sahiptir.
Zaman bilincine sahip olan kitap Dünya Kardeşlik Birliği'nin kitapları uzaydan gelen fasiküller değildir. Allah-u Teala'dan gelen kitaptır. Her şey burada. Buna tekrar inmemiz, kitabımıza tekrar inmemiz gerekiyor. Tekrarlıyorum. Dinlemeye devam ediyorsanız sabırla inşallah beynimize yerleşsin diye tekrarlıyorum. Kur'an'ın A'sından açacağız. B'sinden başlayacağız. Besmele'den. Rahman ve Rahim'den. Besmele'yi alacağız. Teker teker her turda Besmele ile birlikte kirlenmeden, vesvese dalmadan tertemiz tercümesiyle birlikte çıkacağız. Kur'an'ın zahirini anlayacağız. Ondan sonra batınına gireceğiz. Daha batına hiç giremedik. 1400 yıl oldu. Bir girildi çıkıldı. Sonra İslam tasavvufuyla bir girildi çıkıldı. Osmanlı bir Selahattin camilerini yaptı. İlmi ledüne bir girdi çıktı ama giriş çıkışlar oldu. Son 100 yıl maalesef iyice unuttuk. Bunların hatırlanması icap ediyor. İnsanın çok ileri olduğunun hatırlanması icap ediyor. Hristiyan aleminin gerçeği anlaması lazım. Baba, oğul, ruhul kudüs üçlemenin aslında 3 peygamber olduğunu, bunların Musa, Harun, Meryem olduğunu anlamaları lazım. Museviler Hristiyanları itiyor. Hristiyanlar diğerleriyle düşman, bize düşman vesaire. Bakın bunlar hep şeytanın maalesef açmış olduğu tuzaklara düşmüş olan insanlığın artık hezimetle sonuçlanacak olan sonuna gidiyor. Temizlenip ayıklanıp format çekip başa dönmek lazım. Dönülecek yer Kur'an kitabıdır. Adresi tekrar veriyorum. Tevrat'la ilgili çalışmalar yapacak olan arkadaşlar Bakara, Ali İmran, Maide, Nisa, Enam, Araf, Enfal ve Tevbe surelerini iyi araştırsınlar. Tevrat'ın bütün detayları burada. Peygamber Efendimiz'in hadisi. Zebur'la ilgili bilgiler 100'den fazla olan ayet sayısı, sureler, main geçer. Zebur'la ilgili bilgiler buradadır. İncil'le ilgili bilgiler de 100'den az olan, ayet sayısı 100'den az olan surelerde ve mufassalarda Kur'an'ın tamamlayıcı diğer surelerini oluşturur. Bunlarla birlikte kitap oluşur, Kur'an kitabı oluşur. Ve Kur'an kitabının dizilme şeklinden tutun da Fatiha'dan, Bakara'dan, Ali İmran'dan, Nas suresine kadar olan her bir harfinin yazıldığı yerine kadar sabit ilk yazılmış haline ihtiyacımız var. Bütün şifre ve sır bunun içinde. Diğerleri maalesef zaman içerisinde söyledim yazdığın şeklinde unutuldu, hadisler unutuldu, Kur'an'daki ayetlerden çıkıldı, uygulanmadı vesaire. Ve sonra pek çok adet, tekrar eski adetler İslam'ın içine ekildi ve şu an karışık bir durum var. Bunların çözülmesi için çok uzattım, farkındayım. Zamanınızı da çok almak istemiyorum. Geldiğimize gelelim, toplanalım. Bunun gibi pek çok hadisler var. Zaman zaman paylaşacağız. Bu hadisler doğrultusunda ilerlememiz ve Kur'an kitabını bu minvalde açıp çalışmamız lazım. Kur'an'dan havasa giden, havastan hatta simyaya giden yolda elimizdeki altlık her zaman Kur'an-ı Kerim olmalı. Kur'an her çağa, boyuta, her zaman dilimine, her bireye, her türlü frekansa ve enerjiye, her dille konuşan insana hitap eden bir yüce kitaptır. Arkadaşlar selametle kalın. Ramazan'ın sonlarına da girdik. Yeni video yapamazsak hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar hepinize. Allah'a emanet olun. İslam olun, barış olun. Kalbiniz imanla dolsun inşallahu teala. Esselamu aleyküm.